Bir bölgeye sınır ötesi harekat başlattığınızı düşünün. Tanklarınız sınırdan geçiyor ama düşmanınız çok rahat. Çünkü yıllardır o bölgeye askeri tahkimat yapmışlar. Onlarca kilometre tünel kazmışlar. Yani size ateş eden birini bir daha bulmanız mümkün değil. Ama düşman o kadar rahatken bir anda bir şey oluyor. Sesimi duyan yok mu? Saniyeler içerisinde düşmanın bütün iletişim altyapısı çöküyor. Neden ses vermiyorsunuz? Neler oluyor? Duymuyorlar. Onlarca kilometre tünel ağında kimsenin birbirinden haberi yok. Burada oluşacak panik havasını tahmin edebiliyor musunuz? Esas darbeyi insansız hava araçlarınızla vuracağınızı düşünen bir düşmana böyle bir darbeyle giriş yaptığınızı düşünün. Merkez, acil durum. Radarımızda yüzlerce tanımlanamayan cisim var. Tekrarlıyorum, yüzlerce. Peki bu nasıl olabilir? Düşmanın yüzlerce kilometrelik bir alanda bütün iletişim ağları, radar sistemleri ve elektronik altyapısı birkaç saniye içerisinde nasıl çökertilebilir? İşte bugün Aura Sebilon sponsorluğunda Türkiye'nin bu görevi yerine getiren sistemlerini, yani Türkiye'nin elektronik harp kabiliyetini konuşuyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Konuya başlamadan önce size bu videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. İhlas, Aura Sebilon. Aura Sebilon'un 5 farklı modeli var. Ben de evimde Unique modelini kullanıyorum şu anda. Artık çeşme suyunu doğrudan içmek gibi bir şansımız yok. Ve su kalitesi yaşamımızın kalitesini belirliyor. Aura Sebilon bu noktada güven veren bir marka. Bütün parçaları hijyenik özelliğe sahip. Hatta bu konuda Ulusal Hijyen Vakfı tarafından verilen NSF belgesi de var. Sebilon mineralli karbon filtresiyle suya mineral takviyesi yapıyor. pH oranını düzenliyor ve musluk suyunu da çok kaliteli bir içme suyuna dönüştürüyor. Ters ozmoz yöntemini kullanıyor. Bu filtrenin gözenekleri sadece su moleküllerinin geçebileceği kadar küçük. Bu sayede sudaki tüm zararlı kimyasallar, bakteriler, parazitler ve virüsler temizleniyor. Tüm bu karmaşık süreç yaşanırken bize sadece kaliteli suyun tadını çıkarmak kalıyor. Daha detaylı bilgi istiyorsanız sebilon.com.tr'yi ziyaret edebilir ve ücretsiz tanıtım için sayfada yer alan formu doldurabilirsiniz. Dünyada askeri teknolojilerle ilgilenenlere bazı kavramları söylediğinizde akla gelen ilk 3 devletten biri mutlaka Türkiye olur. Bu kavramların başında şüphesiz ki insansız hava araçları geliyor. Çünkü popüler bir başlık bu. Özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra filan dünyada bu konuda ciddi bir konum elde ettik. Ama aynı ağırlığa sahip olduğumuz başka alanlar da var ve bu alanların başında şüphesiz ki elektronik harp geliyor. Aslında Türkiye'nin elektronik harp kabiliyeti belki de ilk sırada konuşulması gereken başarı hikayesi. Ama futbol gibi düşünün, bir takım atağa kalkar, gol pozisyonunu hazırlar ama seyirciler takımdan ziyade golcüyü konuşur. Harp sahasında da böyle bir durum var. Arka planda neyin ne kadar çalıştığı insanlar için çok önemli değildir. İnsanlar sadece atılan golü görmek ve bilmek isterler. O yüzden golü atan insansız hava araçları, füze bataryaları ya da savaş uçakları gibi sistemler her zaman popülerlik konusunda bir adım öndedir. Ama askeri teknolojiler bir bütün olarak kıymetli. Yani en basitinden sadece insansız hava araçları konusunda kendimizi geliştirmiş ve yetiştirmiş olsaydık emin olun ki güçlü bir devlete karşı yapabileceğimiz hiçbir şey olmayacaktı. Çünkü insansız hava araçları normal şartlarda hava savunma bataryaları için basit hedeflerdir. Savaş uçaklarına göre çok daha yavaş ve genelde de daha alçak irtifada uçuş yaptıkları için hava savunma sistemleri tarafından çok daha kolay şekilde vurulabilirler. Ama bizim insansız hava araçlarımız için bu geçerli değil. Çünkü bizim çok ciddi bir elektronik harp kabiliyetimiz var. Hatta bu konuda böyle birinciyiz, ikinciyiz gibi bir sıralama yapmayacağım. Çünkü bunun net bir sıralamasını koymak çok da mümkün değil. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Dünyada bu konuda en iyi diye gösterilecek olan herhangi bir devletle kolayca baş edebilecek seviyeye geldik. Neyse, yani kısacası bugün konuşacağımız konu Türkiye'nin göz bebeği diyebileceğimiz bir konu. Ve bu kabiliyetin merkezinde Aselsan var. Bu videoyu sıkıcı hale getirmemek adına Türkiye'nin elektronik harp sistemlerini arka arkaya sayıp tek tek özelliklerini konuştuğumuz bir yöntemle ilerlemeyelim. Türkiye'nin bu sistemleri kullandığını bildiğimiz harekatlardan yola çıkalım. Her harekatta kullanılan sistemi anlatarak ilerleriz. Hem de harekatı konuşuruz. En sonda da Pakistan-Hindistan Savaşı'nda Pakistan'ın Hindistan'a ait savaş uçaklarını düşürürken Türkiye'nin Koral sistemiyle savaş uçaklarını körelttiği iddiasını konuşalım. Doğru mu değil mi? Öncelikle şunu baştan bilin. Türkiye'nin son dönemde yaptığı bütün sınır ötesi harekatlarda ve etki gösterdiği bölgelerde mutlaka elektronik harp sistemlerimiz varlık gösterdiler. Bu işin başlangıcı da Suriye operasyonları oldu. Hatta biz bu elektronik harp sistemlerini şimdiye kadar Suriye'nin her bölgesinde kullandık desek yeri var. Ve genelde de bu harekatlarda Koral öne çıkıyor. Mesela 2018'in başında Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattık. Bu operasyonda Aselsan üretimi Koral elektronik harp sistemi Suriye sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine destek oldu. Bu harekatta bölgedeki bütün terör örgütlerini bölgeden uzaklaştırmayı hedefliyorduk. Ama şöyle bir sıkıntı vardı ki operasyon yaptığımız bölge tam anlamıyla köstebek yuvası gibiydi.
Onlarca kilometre uzunluğunda tüneller vardı. Yani sağınızdan bir noktadan size ateş açılıyor. Siz oraya odaklanıyorsunuz. Size ateş açan terörist solunuzda kilometrelerce uzaktan ortaya çıkabiliyor. Tam anlamıyla öyle bir ortam vardı. Zaten bu yüzden örgüt kendisine çok güveniyordu. Ama Koral bütün dengeleri alt üst etti. Türk ordusu Koral sistemini çalıştırdığında bölgedeki bütün iletişim bir anda durdu. Düşünün, bir düşman size operasyon yapıyor. Yaklaşık 5-6 yıldır orada hazırlık yapmışsınız. Kendinize çok güveniyorsunuz. Ama daha operasyon başlamadan neye uğradığınızı bile anlayamıyorsunuz. Çünkü ne telsizleriniz, ne elektronik sistemleriniz, ne radarlarınız, hiçbir şey çalışmıyor. Düşmanınız bunları bir anda etkisiz hale getiriyor. Nasıl bir psikolojiyle savaşa gireceğinizi bir düşünün. Zaten bu durumda düşmanınız 1-0 önde başlamış oluyor. Aynı şey 2019'daki Barış Pınarı Harekatı için de geçerliydi. Burada da Barış Pınarı Harekatı'nın ilk anlarında bölgedeki bütün iletişim sistemleri Türk ordusu tarafından çökertildi. Terör örgütü bölgeye bir sürü patlayıcı tuzaklamıştı. Onları bile tetikleyemediler. Koral bölgedeki bütün iletişim kaynaklarını tespit etti. Hem yerlerini belirleyip orduya verdi hem de bu kaynakların iletişim kurmasını engelledi. Böylece birbirinden haber alamayan bir örgüt karşımızda çaresiz şekilde kalmış oldu. Girdiğiniz bölgede diyelim ki 10.000 tane terörist var ve bunlar 20'şerli gruplar halinde her yere yayılmışlar. Eğer bunlar birbirleriyle haberleşebiliyorlarsa siz 10.000 teröristle mücadele edersiniz. Ama bunlar birbirleriyle hiçbir şekilde iletişim kuramıyorlarsa siz karşınızda sadece 20'şerli gruplar bulursunuz. Zeytin Dalı gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da tam olarak böyle oldu. Bu iki harekatta da bölgedeki altyapıyı felç eden sistem Koral Mobil Elektronik Harp Sistemi'ydi. Koral, Aselsan tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirildi. Şubat 2016'da Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. Bu sistemin temel amacı düşman radarlarını köreltmek, aldatmak ve şaşırtmak. Koral 8x8 taktik araç üzerine entegre edilmiş bir sistem. Bu sayede kolay bir şekilde yer değiştirebiliyor. İki ana yapısı var: Koral ED ve Koral ET. Koral ED elektronik destek sistemi. Düşman radar yayınlarını algılıyor ve takip ediyor. Koral ET ise elektronik taarruz sistemi. Bu da tespit edilen radarları işlevsiz hale getiriyor. Bu sistemin etkili menzili 100 kilometre. Yani çalıştığında 100 kilometre etrafında bulunan elektronik sistemleri yerle bir ediyor. Tabi bu etkili menzili, azami menzili 300 kilometre. Bugüne kadar Türkiye'nin elektronik harp kabiliyetinden bahsedildiğinde genelde en çok konuşulan kara tabanlı sistem Koral sistemi. Bunun dışında bir de Vural adında bir elektronik harp sistemimiz var. Bunu da Aselsan geliştirdi ve saydığım operasyon bölgelerinde bu da kullanıldı. Ne olduğunu özetlemek gerekirse Koral'a giden yol Vural'dan geçti diyebiliriz. Sistem genel olarak Koral gibi birden çok radara eş zamanlı olarak taarruz edebiliyor. Ama Vural Koral'a göre çok daha kısıtlı, çünkü Vural bir elektronik destek ve bir elektronik taarruz aracından oluşuyor. Koral ise bir elektronik destek ve 4 elektronik taarruz aracından oluşuyor. Türkiye'nin elektronik harp sistemleri bunlarla sınırlı değil. Bir diğerini konuşmak için de İdlib bölgesine gitmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Türkiye muhalifleri İdlib bölgesinde eğitti. Suriye rejimine karşı yaptıkları operasyon hazırlıkları İdlib'de yapıldı. O yüzden onları Türkiye yıllarca İdlib'de korudu. Operasyon başladığı zaman da her ne kadar Türkiye operasyonun bizimle alakası yok gibi açıklamalar yapsa da elbette ki neyin ne olduğunu herkes biliyordu. Başından sonuna kadar her şey Türkiye'nin hazırladığı ve planladığı şekilde ilerledi. Zaten muhaliflerin elinde Aselsan'ın telsizleri falan vardı videolarda ama tabii o görünen kısmıydı. Aselsan'ın esas sistemi o değildi. İdlib'den Suriye rejimine son büyük harekat başladığında Türkiye tarihin gördüğü en büyük sinyal karıştırma operasyonlarından birini yaptı. Bu da Fransız Askeri İstihbarat Direktörlüğü tarafından açıklandı. Türkiye o gün yaptığı elektronik harp çalışmasıyla rejim ordusunun ana komuta merkezlerini hedef aldı ve iletişimlerini felç etti. Hani o gün operasyon başladığında inanılmaz bir ilerleme hızı vardı. Hatırlarsınız, hepimiz şaşırdık. Ne oluyor dedik. Nasıl bu kadar hızlı şekilde Suriye rejiminin mevzileri çökebiliyor? Hepiniz illaki bu soruları sormuş ve şaşırmışsınızdır buna. İşte o sorunun cevabı meğer burada gizliymiş. Suriye rejimi unsurları birbirlerinden tamamen habersiz bırakılmışlar. Rusya'nın dev şirketi Rostek tarafından üretilen radyo ve iletişim sistemleri çok hızlı bir şekilde çökertildi o gün. Ve Türkiye bunu yaparken iki önemli sistem kullandı. Birisi Ilgar, diğeri Milkar 4A2 sistemleri. Önce Ilgar'dan başlayalım. Ilgar yine Aselsan tarafından geliştirildi. Çok yüksek frekans ve ultra yüksek frekans bandında haberleşme yapan muhabere sistemlerine karşı elektronik harp uygulayan bir sistem. Bu Ilgar düşman birliklerinin haberleşmesini engelleyebiliyor, geciktirebiliyor veya daha da önemlisi karşı tarafa yanlış bilgi aktarılmasını sağlayabiliyor. Ve en önemlisi de şu: frekans atlamalı yayınlara direnç gösterebiliyor. Frekans atlamalı yayın şu: İletişim kuran alıcı ile verici eş zamanlı olarak sürekli frekans değiştiriyor. Haberleşmede bu yöntem en modern yöntem. Hem alıcı hem verici hangi an hangi frekansa geçmesi gerektiğini bilip ona göre hareket ediyor. Ve sürekli frekans değiştirdikleri için de karıştırılmaları veya dinlenilmeleri zor oluyor. Bu elektronik harbe karşı uygulanan en modern kaçınma yöntemlerinden biri ve Ilgar bu şekilde engellenemiyor. İşte bu sistem Türkiye'nin elektronik harp kabiliyetlerinin sadece basit sinyal engellemenin çok ötesine geçtiğini de gösteriyor bize. En gelişmiş düşman iletişimini bile hedef alabileceğimizi kanıtlıyor.
kullanılıyor. Ki zaten dediğim gibi İdlib bölgesinde bunu kanıtladık. Burada kullanılan diğer sistem de Milkar 4A2 sistemiydi. Bu da yüksek frekans bandında haberleşme yapan düşman iletişim sistemlerine elektronik taarruz uygulayan bir sistem. Bunun en güzel yönü bu sistemin bütün muhteviyatı araç üzerine taşınıyor. Yani sahada yüksek hareket yeteneğine sahip. Bu sistemin önemli olmasını sağlayan bir şey de HF bandında etkin olması. HF bandı genellikle uzun menzilli askeri iletişim için kullanılıyor. Yani bu sistem düşmanın komuta ve kontrol zincirinin daha üst seviyelerine müdahale edebilme kapasitesi anlamına geliyor. İşte bu saydığım sistemler Türkiye'nin eli ayağı oldu. Koral sistemini konuşurken genelde Suriye'den bahsettik ama aynı şekilde Libya'da da bu sistemi çok etkin şekilde kullandık. Hatırlarsınız Libya iç savaşı yaşanırken Türkiye masaya yumruğunu vurduğunda Ulusal Mutabakat Hükümeti gerçekten köşeye sıkışmış durumdaydı. Başkent tamamen kuşatılmıştı. Başkenti kuşatan güçlerin elinde hava savunma sistemleri de vardı. Çünkü Körfez'den batıya kadar birçok odak tarafından destekleniyorlardı. Ama öyle bir ortamda bizim Bayraktar TB2'ler bu grupları aklına almayacağı bir hızla dağıttı. Hatta orada Rus yapımı Pantsir S1 hava savunma sistemleri bizim oyuncağımıza döndü. Bayraktar TB2'ler 9 Pantsir sistemini imha etti ve bir tanesini de yine bu köreltmeler sayesinde imha etmeden ele geçirdik. Hatta o ele geçirilen sistemin Türkiye'ye getirildiği ve bunun üzerinden Rus askeri teknolojisiyle ilgili çok fazla bilgi ele geçirildiği söyleniyor. Söyleniyorun da ötesinde aslında biliniyor bu. İşte Libya'da bu başarıyı aslında Koral sayesinde yakaladık. Koral Pantsir'in angajman radarını tamamen köreltti. Yani sistemin elinde sadece elektrooptik izleme yeteneği kaldı. Elektrooptik izleme yeteneği de Baykar TB2'yi alt etmeye yetmedi elbette. Yani Koral bir zamanlar çok dalga geçtiğimiz Pantsir avlarının da merkezindeydi. Bunun dışında Karabağ Harekatı'nda da Türkiye'nin elektronik harp sistemlerinden birinin kullanıldığı konuşuldu. Bakın orayla ilgili net bir bilgi yok ama şöyle bir şey yaşandığı biliniyor. Bunu Ermeni generaller anlattılar. Savaşın başında Ermenistan'ın hava savunma sistemlerinden dolayı bizim insansız hava araçlarımız faaliyet gösteremedi. Ama 1-2 gün içerisinde hızlı bir şekilde Ermenilerin anlam veremediği bir şeyler yaptık ve Ermenistan'ın bütün sistemleri çökertildi. Ardından Bayraktar TB2'ler hiçbir risk almadan operasyonlara başladılar ve Ermeni tarafının yıllarca hazırladığı mevziler hızlıca insansız hava aracı operasyonlarıyla dağıtıldı. Burada Aselsan'ın hangi sisteminin bu başarıyı yakaladığı bilinmiyor ama anlatılanlara bakılırsa Türkiye'nin elektronik harp kabiliyetinin sahaya yansıdığı belli. Tek tek böyle saymaya devam edersek bu video bitmez. Çünkü Türkiye'nin çok fazla elektronik harp sistemi var. O yüzden kalanların da başlıcalarına hızlıca değinelim. Mesela insansız hava araçlarımıza entegre edilen Antidot sistemi, insansız deniz araçlarımızda kullanılan Areas sistemleri gibi birçok farklı elektronik harp sistemimiz var. Ama dediğim gibi hepsini sayıp videoyu gereksiz uzatmayalım. Başlıcalarını zaten konuştuk. Şimdi geçelim merak ettiğiniz diğer bir meseleye. Pakistan, Hindistan'ın savaş uçağını düşürürken düşen savaş uçağını Türkiye'nin elektronik harp sistemi olan Koral mı köreltti? Bu soruyla ilgili aslında konuşmak gibi bir niyetim yoktu. Ama bana bununla ilgili çok fazla yorum gelmeye başladı. Savaşın olduğu dönemlerde böyle bir şey olmuş, doğru mu şeklinde sorular geliyordu. Sonrasında sen hayırdır Türkiye'nin Koral'la Hindistan'a karşı yaptığını niye gizlemeye çalışıyorsun gibi saçma sapan suçlamalara döndü bu iş. Çok ilginç yorumlar geldi son zamanlarda. O yüzden bu videoya bunu ekledim. Ben daha önce bu konuya girmedim. Bu konuyu anlatmıyordum. Çünkü bu tamamen bir yalandan ibaret. Böyle bir şey olmadı. O ara BBC'nin bu konuyla ilgili haberinin olduğu bir video yayıldı. Videoda Türkiye'nin Koral sistemiyle doğrudan Pakistan'a destek verdiği ve bu sistemin Hindistan uçağını düşürürken başrol oynadığı anlatılıyordu. Anlatan kadın BBC spikeri ama videodaki ses ona ait değil. Hem görüntü hem sesli oynamalar var. Mesela bu videoda bir enkaz görüntüsü eklenmişti. Burada eklenen görüntü savaştan yaklaşık 2 ay önce Pakistan Hava Kuvvetleri'nin eğitim uçağına ait bir enkaz görüntüsü. Yani gerçek bir görüntü değil. BBC'nin zaten böyle bir haberi de yok. Ve dediğim gibi görüntüdeki spiker BBC'nin spikeri ama ses ona ait değil. Yani ses de sonradan eklenmiş. Yani haber tepeden tırnağa yalan bir haber. Bugüne kadar bu konuya girmedim çünkü böyle dönemlerde ortaya atılan yalanların hızlarına ulaşmak mümkün değil. Türkiye'nin aleyhine bir propaganda olmadığı sürece de böyle durumlarda yalan haberlerle uğraşmıyorum işin açığı. Çünkü siz bir tanesinin doğrusunu anlatmaya çalışırken 10 tanesi daha piyasaya sürülüyor. Bunların hepsiyle mücadele etmek için gerçekten gece gündüz video çekmek gerekiyor. Ki bunu da sadece kendi ülkeme zarar verecek bir propaganda olursa yaparım. Neyse yani kısacası Türkiye elektronik harp konusunda resmen destan yazıyor. Başta dediğim gibi dünyada birinciyiz, ikinciyiz, üçüncüyüz gibi bir ifade kullanmayacağım. Çünkü bunun net bir ölçütü yok. Yani insansız hava araçları konusunda dünyada bir numarayız diyebiliyorum. Çünkü piyasanın, bütün dünyadaki piyasanın %65'i bizim elimizde. Ama burada bu ifadeyi bu kadar net kullanamam. Sadece şunu diyebilirim. Yeryüzünde herhangi bir devlet yok ki elektronik harp konusunda onun gerisinde olalım. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.